Merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün boş bir şişeyi dekupaj tekniği ile yılbaşı temalı dekorasyon ürünü haline dönüştürmemi sizlerle paylaşacağım. Bu benim ilk videom. Bakalım beğenecek misiniz? İlk işlemimiz alkolle şişeleri kağıt ve yapışkanlarından arındırma. Ben bunun için aseton kullanıyorum. Yoksa kolonya benzeri şeyler de kullanabilirsiniz. Pamuk yardımıyla iyice kurulandığından emin oluyoruz. Astar için tutkal ve beyaz akrilik boya kullanıyorum ki sağlam bir tabaka elde edelim. Onun üzerine her şeyi çok daha rahat bir şekilde çalışabiliriz. Astar katı boyarken korkmadan tek yöne fırça darbenizi uygulayın. Üzerine çalışıldıkça hatalar kaybolacak, merak etmeyin. Boyarken aynı yerden defalarca geçmemeye çalışın ki boya her yere eşit dağılsın. Akrilik boyanın en güzel özelliği çabuk kuruması. Astar bir kat yeterli olacak, ancak çalışmanızı beyaz devam ettirecekseniz ikinci katı da atmanızı öneririm. Şişenizin üzerinde nasıl bir görsel görmek istiyorsanız ona uygun bir peçete seçebilirsiniz. Ben yılbaşı temalı çalışacağım için bu peçeteyi tercih ettim. Ve bu aşamada peçetemizi 3 kattan sıyırarak tek kata ayırıyoruz. Evet, şişemizin astarı kuruduktan sonra tutkalı sürerek peçeteyi yapıştırmaya başlıyoruz. Tutkalın peçete sınırlarından taşmasından korkmayın. Şeffaf olduğu için görünmeyecek. Kademe kademe peçeteyi tutkal sürdüğümüz alanın üzerine yapıştırıyoruz. Buradaki en önemli nokta bir poşet veya eldiven yardımıyla bastırarak hava kabarcıklarının oluşumunu engellemek. Ama çok sert bastırırsanız kağıt yırtılabilir. Nazik hareketlerle bu işlemi tamamlıyoruz. Sonra tutkalı peçetenin üzerine de bolca geçerek kurumaya bırakıyoruz. Evet, şişemiz kurudu. Şimdi boyama kısmına geçiyoruz. Çalıştığınız resmin içindeki renklere göre boyaları seçebilirsiniz. Benim kullandığım ürünlerin listesi bu videonun açıklamasında yer almakta. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Malzemeleri internetten, hobi mağazalarından alabiliriz. Evden çıkmanıza da gerek yok. En çok kullanacağınız ürünleri daha büyük boy alabilirsiniz. Yeni başlayanlar için beyaz, siyah akrilik boya, dekupaj tutkalı veyahut da şeffaf bir tutkal, parlak sıvı vernik, ince ve kalın fırça tavsiye ederim. İstediğiniz desen, peçete ve ona uygun renklendirme için boyaları arzunuza göre temin edebilirsiniz. Eğer benim gibi yaldız hastasıysanız mutlaka bir de su bazlı yaldızlı boya öneririm. Eğer hazır süngerlerden almak istemezseniz herhangi bir bulaşık süngerini kesip pompon sünger haline getirebilirsiniz ve bu çalışmanın bu aşamasında bunu kullanabilirsiniz.
Renkler arası geçiş yaparken eğer süngeri yıkarsanız mutlaka kurutun, yoksa boyanız sulanıp akar. Renkleri birbirine kaynaştırarak, yani yedirerek uygulamayı tamamlandırın. Bir de boyaları sabit bir zemine döküp karıştırmak gerek. Ben poşet üzerinde yaptım ve poşetle uğraşmak oldukça zahmetli oldu. Size sabit bir zemin üstünde çalışmanızı öneririm. Burada videoyu çektim zannederken çekemediğim için bu işlemi sizlere bu şekilde göstermek istedim. Renkli boyadığım bölüm kuruduktan sonra az bir miktar beyaz akrilik boya sürdüğüm süngerle hafif dokunuşlar yaparak kar görüntüsü verdim. Yapışmaması için şişenin altını sonradan boyamanızı öneririm. Yine önce astar katı atıyoruz, arkasından kullandığımız renklerle boyuyoruz. Videonun başında da dediğim gibi yaldızlı görüntüleri çok sevdiğim için biraz parıltı ile süsledim. Ben kapak bölümünde sim kullanmak istedim. Şeffaf tutkal sürerek üzerine mavi simi döktüm. İsterseniz bu bölümü sizler sim dökmeden de sadece boyayıp bırakabilirsiniz. Simlerin fazlasını silkeleyin ve kalan simleri tekrar toplayın ki başka bir projede kullanabilirsiniz. Yalnız yapıştırıcıyı her yere sürdüğünüzden emin olun. Ben bir yere atlamışım, sonradan parmağımla eklemeye çalıştığımda istediğim görüntüyü alamadım açıkçası.
Arzu ederseniz simlerin fazlasını fırçanın tersiyle kazıyabilirsiniz. Kendi gönlünüze göre bir şekil verebilirsiniz. Şimdi vernik işlemine geçiyoruz. Ben ürünüm daha göz alıcı olsun diye parlak vernik tercih ettim. Vernik kullanmak objeyi suya dayanıklı hale getiriyor. Bu çalışmada tek kat vernik sürmek yeterli. Dokunduğunuzdaki yapışıklık hissi birkaç gün içinde geçiyor ama verniğin tam kemikleşmesi 3 haftayı buluyor. Bir de sim döktüğünüz yere vernik uygulamayın. Sonradan uygulamayın. Yani verniği sim dökeceğiniz yere önceden uygularsanız daha iyi bir görüntü elde edersiniz. Aksi takdirde simlerin döküldüğünü fark ettim. Evet, şişemizin dönüşümü bitti. Ben bu şişeyi hediye edeceğim için sonradan bir de kurdele yapıştırdım. Siz sadece simli haliyle de bırakabilirsiniz. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu ve bunun gibi videoların devamı için abone olmayı, yayınlandığı zaman haberdar olmak için çan butonuna tıklamayı unutmayın. İlgi duyabileceğini düşündüğünüz kişilerle videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.